Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımız salona birazdan teşrif edecek. Yerlerimizi alalım lütfen. İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu grubumuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, değerli basın mensupları, kıymetli teşkilatlarımız ve ekranları başında yüreği vatan sevgisiyle çarpan, bizi izleyen
aziz milletimiz. İYİ Parti Grup Genel Toplantısı'nın 28. dönem 3. yasama yılı 27. birleşimini açıyorum. Milletin kürsüsüne Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için yılmadan mücadele eden değerli Genel Başkanımızı haftalık konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, müsaade ederseniz konuşmanıza başlamadan önce aramızda çok kıymetli bir arkadaşımız var. Milliyetçi Kongre Derneği kurucu başkanı, Tamga Türk Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Bahadıran Dinç Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Bugünlerde zaten sesimizi kısmaya çok çalışan var. Teknik hataya uğramayalım. Şimdi Bahadır Dinç Arslan, öncelikle benim kardeşim, hepimizin kardeşi. Talebelik yıllarından beri vermiş olduğu şanlı mücadelenin şahidiyim. Ayrıca yabancımızda değil, geride bıraktığımız dönem içerisinde kuruluş yıllarımızda partimizin genel idare kurulu üyeliğine gencecik yaşında yükselmiş bir arkadaşımızdı. Tıpkı başka yerlerde olduğu gibi zamanın şartlarının getirdiği bir takım ağır sonuçlar münasebetiyle de bir dönem bizden ayrı kaldı. Kendisi gitti ama biz ondan hiç ayrılmadık, o da bizi terk etmedi. Dolayısıyla şimdi böyle geri dönüşlerde rozet takmak icap ediyor ya, bir yabancı rozetin yakasına takılmasını bile uygun görmediğimden kardeşime kendi rozetimi takıyorum. Çünkü bizim rozetlerimiz imalat değildir. Bizim rozetlerimiz gönlümüzde taşıdığımız değerlerdir. Zaten Bahadır'ın kalbinde vardı. Ben de şimdi onu yakasına takıyorum. Sayın Genel Başkanım, evvela çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandırdı beni. Sayın başkanlarıma, vekillerime, Türk milletinin değerli mensuplarına selam ediyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir Türkmen ozan çok uzun yıllar önce demiş ki, yiğit gölgesinde yiğit saklanır, kötülerin gölgesi olmaz, dalı olmaz. Ben Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği mücadelede her ne yaptıysam Sayın Musavat Dervişoğlu'nun izini gördüm, dalını gördüm, gölgesini gördüm. Ve akabinde kendisinin bir çağrısı oldu. Bu çağrı itaate, biate bir çağrı değildi. Kendisi yiğitlik ediyordu, bizi de yanında yiğitlik yapmaya çağırıyordu. Kendisi kahramanlık ediyordu, bizi de yanında kahramanlık etmeye çağırıyordu. Bunu da bir vazife bildim. Şimdi bu iyilerin arasında, gölgesi, dalı olan insanların arasında yeniden bulunmaktan şeref duyuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Aziz milletim, değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli konuklar,
sevgili gençler, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, teşkilatlarımızın değerli mensupları, saygıdeğer basın mensupları, grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sizleri saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 8 yıllık tek adam sisteminin yol açtığı ve bile isteye bitirilemeyen ekonomik darboğazın içerisindeyiz. Millet olarak bir cenderenin içinde sıkışmış durumdayız. Bu cenderenin bir tarafı Silivri'dir. Gazetecisinden parti genel başkanına, 20 yaşındaki pırıl pırıl gençlerden seçilmiş belediye başkanlarına kadar, milletvekillerine kadar Silivri'dir. Bir diğer tarafı ise çarşı, pazar, günlük hayattaki yaşadığımız Silivri eziyetleridir. Emeklisinden ilkokul öğrencisine, hastasından kadınına, erkeğine, hepimiz her türlü cenderelerin bir açık hava hapishanesinin içerisindeyiz. Hal böyleyken şıracıları ve bozacıları izlemeye mahkum ediliyoruz. Milletin hakikatleri dışında her şeyi konuşmak serbest. Milletin gerçek sorunları dışında her konuda ahkam kesmek serbest. İstibdadın bize reva gördüğü bundan ibaret. 2 gün önce biliyorsunuz hep birlikte milletçe 19 Mayıs'ı kutladık. 1919'dan 1923'e Samsun'dan İzmir'e, Ankara'dan Lozan'a uzanan serüvenin doğum gününü, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününü kutladık. 19 Mayıs sadece bir bağımsızlık mücadelesinin miladı değil, aynı zamanda bir haysiyet mücadelesinin başlangıç anıdır. Bizim peşinde olduğumuz haysiyet işte budur. Her alanda Türkiye'ye, Türk insanına çağ atlatma ülküsü de işte o milatla birlikte tarihten geleceğe taşınmıştır. Bizim peşinde olduğumuz fazilet de budur. Candan aziz vatandaşlarıma sesleniyorum. Bugün çektiğimiz ızdırapları dindirmenin yolu da yine bu haysiyet ve fazilet mücadelesinden geçmektedir. İkbal değil, istikbal arayışıdır bu. Her birimizin sadece yurttaş sıfatıyla aramızdaki somut kuralları da ahlak ve vicdanla işleyen toplumsal manevi ilişkileri kurtarmanın yolu da bu haysiyet ve fazilet mücadelesinden geçmektedir. Kimse yağmaya uğrayan bu vatan toprakları üzerinde ortak bir gelecek hayali kurmadan kişisel bir ikbal kazanacağını aklından geçirmesin. Peki o geleceğin yönünü nasıl tespit edeceğiz? İşte önümüzde duran tarihi soru budur. Gelecek hayali geçmişin hakikatleri üzerine bina edilir. Bugün geleceğimizle, açıkçası hayatımızla oynayan iktidar, gücünü tarihle oynama cüretinden, tarihi tahrif etme şuursuzluğundan almaktadır. Hatırlayın, hatırlamalıyız ve hatırlatmalıyız. Cumhuriyet'in 100. yılında verdikleri pozları unutmamalıyız. 100. yılı Türk donanmasının 100 gemisini Vahdettin Köşkü'nden selamlayarak kutladılar. Bugün o tahrifatın izlerini göremez isek ve amacını anlayamaz isek yanılırız. Bize sunulan suni gündemlerin gerçek niyetlerini örtmelerine izin verirsek kaybederiz. Dönen bunca dolabın da nereye varacağını görüp tespit edemeyiz. 23 yılın sonunda dillerinin altından çıkacağı kadar bakla çıkmıştır. Türkiye, Türk milleti çok milletli, çok dilli, çok hukuklu ve çok bayraklı bir hale gelsin istiyorlar. Bunlara göre Türkiye'de herkes var, bir tek Türk yok. Bu Türkiye'de 1919'da Kurtuluş Savaşı verenler değil, 1920'de Milli Meclisi oluşturanlar değil, 1923'te Cumhuriyeti kuranlar ve yurttaşı olanlar değil, ne üdüğü belirsiz kalabalıklar var. Adında Türkiye,
özünde Türk olmayan bir federasyonlar projesi var kafalarında. Bunlara göre Malazgirt'te Araplar varmış. Çanakkale'yi Afrikalılar savunmuş. Yarın çıkıp büyük taarruzu da Yunanlılar yaptı derlerse asla şaşırmayın. Çünkü terörist başıyla vardıkları mutabakatın mantığı budur. Bugün 50 yıllık sorunu çözüyoruz iddiasındalar. Birisi Kürt sorunu diyor, birisi terör sorunu. Barış, silah bırakma, demokrasi, çözüm, eşitlik diyorlar. Ve elbette yeni anayasa lafları da havada uçuşuyor. Ben öküz altında buzağı falan aramıyorum. Bir yıldır tam olarak bütün bu olup bitenleri anlatıyorum. Çünkü ben bu şeytanlığın sesini de, sözünü de, özünü de çok iyi tanıyorum. 23 yıldır zehri şerbet diye verdiklerini biliyorum. 23 yıldır Kürt sorunu diye tahkim ettikleri yerde hiçbir zaman bir yurttaşlık sorunu görmediler. Çünkü PKK ile aynı ajandayla hareket ettiler. Herkes ya partisine ya örgütüne destekçi devşirmek derdindeyken biri de çıkıp Kürt'ün derdini sormadı. İşte ben bunu soruyorum ve bugün bunu sorguluyorum. Bunun derdini güdüyorum. Bugün boşaltılan köy okullarının, birer birer kapatılan yerel sağlık ocaklarının, her yere yüz milyarlarca dolar para harcanırken bir türlü bitirilemeyen GAP'ın yani Güneydoğu Anadolu projesinin hesabını soruyorum. Bugün Kürt'e reva gördükleri şey bu ülkenin her şerefli yurttaşı için terörist olan, hükümlü olan ve içeride kalması gereken bir caniyi Kürtlerin temsilcisiymiş gibi muhatap almaktır. İçeride yeni anayasa ile ebediyen başkanlık için, dışarıda da kişisel işlerine sermaye yapmak için terörist başını ve PKK'yı muhatap alıp Cumhuriyet'in vatandaşı olan Kürtleri sorunun kendisi yani öznesi yaptınız. Kürt'le sorunu birleştirerek Türkiye'yi ve vatandaşlarımızı bölmek esasen budur. Bugün koruculara haysiyetsiz ve hassiz laf edenlerin ahvali de budur. Koruculuk da tıpkı çobanlık gibi şerefli meslektir. Emin olun çobanın köpeği de kuzusu da bunlara oranla çok muhteremdir. Ben hayvanları bile onlarla kıyaslayamam. Bunlar vatanı savunmak görevini ve şuurunu akıllarınca aşağılarken çobanın elindeki değnekten bile daha değersiz olduklarını bilmiyorlar. Şimdi Kürt ile terörü yan yana kim getirmiştir soruyorum. Cumhuriyetimizde 100 yıldır Kürt olan ve Türkiye için siyaset yapanlar ve önemli makamlara gelenler oldu. Bakanlar, vekiller, genelkurmay başkanları, cumhurbaşkanları, her makamda oturma şerefine erişen Türk vatandaşları oldu. Siz bunların yolunu bugünden kapatmak isteyensiniz. İşinize gelmediği için kurularla yaşları bir arada yakansınız. Şimdi PKK'yı alenen Cumhur İttifakı'na katarken meclisteki grubu olan siyasi partiyi İmralı'nın postacısı yaparken aklıma yıllarca dilinizden düşürmediğiniz kelimeler geliyor. Terörle aranıza mesafe koyun, Türkiye Partisi olun. Hepiniz terörle aranıza öyle bir mesafe koydunuz ki mesafe sıfıra indi. İşte o sıfır noktasındaki terör yok çünkü mesele yok. Mesafe yoksa terör yok. İşte hepiniz Türkiye'nin partisi oldunuz. Yeni Türkiye'nin partileri
bu beylere hayırlı uğurlu olsun değerli dava arkadaşlarım. Yeni Türkiye'nin partileri, ama aynı zamanda da bu beyler niyet olarak Cumhuriyetsiz Türkiye'nin partileridir. Çünkü zihinlerinde Cumhuriyet yok. Elbette onun vatandaşı da yok. Öğretmen atanamıyorum diyor. Uçağımız göklerde diyorsunuz. Üniversiteli kalacak yerim yok diyor. Suriyelileri koruyup kollayacağız diyorsunuz. Millet sokaklarda hukuk, adalet diye feryat ediyor. En büyük adalet sarayını biz yaptık diyorsunuz. Kürt çocuğu da, Türk çocuğu da açım diyor. Bunlar PKK ile açılım peşine düşüyorlar. İşçi, memur, emekli senelerdir sorunlarına çözüm bekliyor. Siz ise teröristlere çözüm üretiyorsunuz. Değerli yol arkadaşlarım, bu gerçekleri sizler de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bu sıralarda ve bu saflardasınız. Yakanızda kutlu Türk'ün kutlu güneşini ve onun sönmeyen ışığını taşıyorsunuz. Biz Cumhuriyet'in vatandaşı olanların kavgasının partisiyiz. Hayat kavgasının, insanlık kavgasının neferleriyiz. Türk olmakla mutlu olmayı bir amaç içinde aynı gören Cumhuriyet'in büyük medeniyet kavgasının partisiyiz. Bakınız, artık sığınmacıları konuşmuyoruz. Ekonomik sıkıntıları konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Ne oldu? Sorunlar mı çözüldü? Bu sığınmacılar ülkelerine mi döndüler? Mesele ortadan kalktı mı? En az 5 milyon kaçağı ne oldu? Yoksa meseleleri mesele etmediğiniz için ortada mesele mi kalmadı? Cevap bellidir. Bugün iktidarın gündem halısı altına süpürülen pislikleri örtmekten bir dağ gibi yükselmiştir. 23 yıldır her bir gerçeğin üzerine bin yalan dokumaktadırlar. Biliyorsunuz, aylarca sürece isim koyamadılar. Hepsi ayrı telden kenküm ettiler. Hızını alamayıp terörist başını meclise çağıranlar oldu. Sonradan bu kalkışmayı ihanetle, süreci de terörsüz Türkiye manşetiyle taçlandırdılar. Şimdi de bu Gazi Meclisi başka suçlara alet etmek istiyorlar. Bize sürece nasıl bakıyorsunuz diyorlar. Nasıl bakalım? Kaygıyla bakıyoruz elbette. Derin bir kaygıyla bakıyor ve Türk milletinin evlatları olarak bu süreçte tetikte bekliyoruz. O kaygımızın arkasında da öfke tutuyoruz. Çünkü bizim mensubu olduğumuz Cumhuriyet Türkiye'si dışında bir kaygımız yoktur. Öfkemiz de onu muhafaza ve müdafaa etmek üzerinedir. Çünkü Türkiye'yi yöneten gasp ittifakına karşı biz Cumhuriyeti müdafaa ile yükümlüyüz. Başka bir kaygımız yok. Çünkü bizim hayat boyu ödeye bitiremediğimiz diyetlerimiz de yok. Bizim mezhebimizde, meşrebimizde vatanı diplomasi masalarında arazi ve imar ihalelerine yatıracak kadar bir geniş mezhebin ve meşrebin sahibi değiliz. Allah'a şükürler olsun ki vatanı sevenlerden olduk, satanlardan değil değerli dava arkadaşlarım. Yine soruyorlar, sürece nasıl bakıyoruz? Endişeyle bakıyoruz. Çünkü biz vatanı için endişe duyanların torunlarıyız. Çünkü onlar endişe duymasalardı o günün sarayı sevden bir zafer devşirecekti. İşgal ordularına yabancı dostlarımız işgal edilen topraklara da yap, işlet, devret diyecekler ve o gözle bakacaklardı. Mezhepleri ve meşrepleri o kadar geniş ki bu kadar aymaz ve bu kadar da arsızlar.
vatanı varaklı salonlara değiş tokuş edecek kadar da şuursuzdurlar. Bu şuursuzluğu bu iktidarın yüzüne her yerde ve her fırsatta çarpacağız ve toptancı bir tarih şuuruyla davranmak zorunda olduklarını onlara hatırlatacağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, 23 yıllık kısır döngüye yine geldik. Konuşuluyor, ne zaman bir tıkanıklık olsa darbe anayasası kalksın. Ne güzel, güzellik yarışmalarındaki temenniler gibi vallahi. Dünyada kardeşlik olsun, her yer orman olsun. Yeni ve sivil anayasa gelsin. Çok güzel. Ama kim yapacak bunu? Çeyrek asırlık çürümüşlük ve eskimişlikle Türk milleti 23 yıldır iktidarları tarafından boğuluyor. Türk milletini 23 yıldır boğanlar mı yapacak yeni anayasayı? Anayasayı askıya alanlar mı yapacak yeni anayasayı? Onlar mı yazacak? Ben başkomutanım diye siyasi partileri tehdit eden Cumhurbaşkanı'nın partisi darbe anayasası yerine sivil anayasa yapacak, öyle mi? Buna kargalar bile güler. Biz niyetleri okumuyoruz. Biz gerçekleri haykırıyoruz. Akıllarınca satır aralarına sakladıkları gerçekler ve onların şifreleri niyetlerini okumak için bizlere yetiyor. O satırlarda gizlenenlerin emsali görülmemiş bir ihaneti tarif ettiğini de biliyoruz. Terör örgütünün aklıyla bir olup ulus devlet projesini değiştirip üstüne de Türkiye'yi bir etnisiteler cehennemi yapmanın adını barış süreci koymuşlar. Bakın, şu laflara bakın. Aynıyla okuyorum. 19 Mayıs anlık dürtülerin veya dar bir kadronun kararı değil, Türk devlet aklının Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla eyleme geçmesidir. 1. Onun adı anlık dürtü değil, vatan aşkıdır, vatan aşkı. 2. Bu büyük mücadeleyi gerçekleştiren dar bir kadro değil, Kuvayi Milliye'dir. Sizin devlet aklı dediğiniz İngiliz gemisine binen kaçandır. Devamı da var. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli direniş bugün yine Türkiye yüzyılına taşıyacak iradeyi ortaya koymaktadır diyorlar. Bak hele bak. Hamas'ı Kuvayi Milliye ile karşılaştıran tek adama bağlılığın ulaştığı noktaya bak. Mustafa Kemal'i yalanlayacak kadar tabiyetlerini ispat telaşına düşenlere bak. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alma cüreti göstermişlerin safsatalarını milli direniş mi belledin? Kuvayi Milliye adına, Mustafa Kemal adına, Kocatepe adına, Sakarya adına, İzmir'in dağlarında açan çiçekler adına sizlere yazıklar olsun. Sana o metni okutanlara da yazıklar ve lanet olsun. Şimdi anladınız mı yeni Türkiye'yi? Daha yakından anladınız mı, tanıdınız mı? Yeni Türkiye, Türkiye'nin inkarıdır. Tarihin, şuurun ve Türklüğün inkarıdır. Selanikli bir yetimin, baba ocağını yitirmiş bir avuç kahramanın ön ayak olduğu milli uyanışı, terör örgütleriyle kurdukları ittifakla
kıyaslayacak kadar şuur yitimi ancak bir tımarhanenin konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değil. Mustafa Kemal Samsun'a ne için çıkmıştır? Mustafa Kemal'in milli sır diye tarif ettiği şey nedir? Mustafa Kemal'i tahrif ederken tahkir ettikleri, Türklükle giriştikleri savaşı kazanacaklarını zannediyorlar. Ne Türklüğü tanıyabilmişsiniz, ne de Türk olabilmişsiniz. Ne yazık ki her şey olup, her şeye dönüşüp, bir tek Türk olmayı becerememişsiniz. İşte o yüzden buradan sesleniyorum. İşte o yüzden haykırıyorum. Siz hepiniz, biz tek. O yüzden siz hepiniz, biz size Türk. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, Cumhuriyet siyaseti şahısların değil, toplumun meselesi yapmaktır. Cumhuriyete olan sadakatimiz bize bir şey emrediyor. Siyaseti şahsi komplekslerden kurtarın diyor. Aksi halde bu kompleksli güruhun elinden cennet vatanımız Türkiye'mizi kurtaramayız. Kadınları, çocukları sapkınların elinden kurtaramayız. Sokakları, caddeleri çetelerden arındıramayız. Çarşıyı, pazarı mafyaların elinden alamayız. Okullarımızı Türk düşmanı projelerden temizleyemeyiz. Gençlerimizi uyuşturucu ve kumar bataklığından çıkaramayız. Hangi masada, hangi senedi imzaladılar bilmiyorum ama belli ki tahsilatı uzun zamandır devam ediyor. Bunlar halen bizim zamanında yırtıp attığımız kapitülasyonların tahsildarlığını yapıyorlar. Bunlar halen millileştirdiğimiz demir yollarının, madenlerin tahsilatlarını yapıyorlar. Bunlar damat feritlerin yasını tutuyor, majestelerinin Malaya gemisinin ardından utanmadan hala gözyaşı döküyorlar. Aziz milletim, vatan bu yüzden zordadır. Millet ise bu yüzden darda. Tencere bu yüzden kaynamıyor. Emekliler bu yüzden feryat ediyor. Çiftçiler bu yüzden toprağa küstü. Memleketin yarısı bu yüzden borç bataklığında. Bakınız, Bankalar Birliği geçen hafta kredi borçlarını açıkladı. Rapora göre sarayın yağma politikası ahtapota dönüşmüş. O ahtapotun kolları da cebimize, midemize, boğazımıza yapışmış. Dikkat buyurun. Türkiye'de 42 milyon vatandaşımızın kredi borcu var. Bu ne demek? Nüfusun yarısı demek. Eğer 18 yaşına gelmeden kredi alınamadığını düşünüyor iseniz, 18 yaşına gelmiş olanlara bu sayıyı oranladığınızda %73'ü Türkiye'nin kredi almak zorunda bırakılmıştır demek. Her iki kişiden birinin ağır borç yükü altında inlemesi demek. 86 milyonluk Türkiye'de her bir vatandaşımıza 100 bin liranın üzerinde borç düşüyor demek. Her bir vatandaşımız artık 5 asgari ücret tutarında borçlandırılmıştır demek. Bugün vatandaşlarımız en temel gıda alışverişini dahi kredi kartıyla yapıyor. Çarşıda, pazarda para dönmüyor. Üretici dövizden, krediden, finans mekanizmalarından mahrum. Tüketici ise kart ve kredi kartının altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Bu sadece üretim maliyetlerinden kaynaklı bir batak değildir. Piyasa güvenliği yoktur. Öngörülebilirlik yoktur. Bugün malını satan ya da ihraç eden
yarın stoğunu nasıl yerine koyacağını bilemiyor. Ekonomi bir faiz döngüsünün içerisinde hapis durumda. İş bilmezliklerine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i alet ederek nas dediler. Faizi sıfırlıyoruz dediler. Bu tezgahla da bir avuç adı meçhul ama meşrebi belli kodamanların banka hesaplarının sonuna yeni sıfırlar eklediler. Türkiye'yi tefeci sarmalına mahkum ettiler. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in işaret ettiği gerçeği yaşıyoruz. Enflasyon sadece ekonomiyi değil, ahlakı da bozar. Fakat ilginçtir, sebep oldukları enflasyon önce Türkiye'yi yönetenlerin ahlakını bozdu. Bu savrulma vatandaşa bir felaket olarak yansıdı. Bugün çoğu sessiz sedasız, pek azı haber olabilen intiharlar yaşanıyor ülkemizde. Geride bıraktıkları mektuplarında hep aynı satırlar ve aynı çaresizlikler var. Kumar batağı bugün gençleri, aileleri ve Türkiye'yi kemiriyor. Memur, işçi, yaşlı, genç, öğrenci, işsiz köşeyi dönmenin arayışında çıkmaz yollara ve çıkmaz sokaklara sürükleniyorlar. Özellikle de gençler ve öğrenciler. Sorsan Müslümanlıkta kimse bunlarla yarışamaz. Ama uyuşturucunun ve belaların bu kadar yayıldığı başka bir devir olmamıştır. Sorsan Müslümanlığı kimseye bırakmazlar. Ama devri iktidarları hak yemekle, haram yemekle geçmiştir. Kundaktaki bebeğin hakkı da bunlarda, atanamadığı için canına kıyan pırıl pırıl gençlerin hakkı da. Bakın bayram geliyor. Torununa harçlık veremeyecek emeklilerimizin hakkı da bunlarda, vebali de bunlarda. Pazarda çürük sebze toplayan çaresizlerin hakkı da bunlarda. Aziz milletim, bu iktidar Türkiye'nin üzerine düşen bir çığ gibidir. Yatırımcının satıp savup piyasadan çekildiği, parası olanın mevduat faizleriyle geçindiği, parası olmayanın da bir koyup 10 kazanırım diye düştüğü tuzakların memleketi olmuştur Türkiye. İşte bunların Türkiye yüzyılı diye müjdelediği felaketin ayak sesleridir bunlar. Büyük Türk milleti, içeride çökerttikleri devleti dışarıda büyük güçmüş gibi pazarlamaya çalışan bir siyasal akılla karşı karşıyayız. AKP iktidarı yıllardır Türkiye'yi kendi dar vizyonuna, günü kurtarmaya yönelik manevralarına ve şahsi ihtiraslarına mahkum etmiştir. Bu kadim devlet iktidardaki müstevliler eliyle, yani emperyalizmin yeni Türkiye'si olarak her masada bir şahsi alver ilişkisinin nesnesi yapılmaktadır. Aksi olsaydı 23 yıldır yönettikleri dış politikada herhangi bir kalıcı başarı yakalanmış olurdu. Evet, herhangi bir diyorum çünkü 23 yılda gürültü dışında ortada hiçbir şey yoktur. Bahsettikleri dünya liderliğinin 1/10'ını keşke hak etselerdi. Yani davulu taşıdıkları kadar tokmağı da ellerinde tutmuş olsalardı. Bugün Türkiye'de milyonlarca kaçak olmayacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kumar ve offshore'la değil, bağımsızlığıyla tanınırdı. Bizzat Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından da görmezden gelinip yok sayılamazdı. Irak'ta, Suriye'de Türkmeneli coğrafyası bugün kan ağlamazdı. Uygur zulmüne karşı adım atmaktan bu kadar çok korkulmazdı. 3 milyar avro sadaka karşılığında Avrupa Birliği'nin sınır bekçiliği kabul edilemezdi. Vatandaşlarımız elçilik kapılarında aşağılanmaz, milyonlarca avromuz reddedilen vizeler yüzünden buhar olmazdı. Dahası
her 3 cümlelerinden birisi olan Gazze'yken Netanyahu ile perde arkasında bu kadar dost olamazlardı. Onu Lahey'de yargılatan bir Türkiye olurdu şimdi. 2 gün önce İsrail'e karşı saldırıları durdur metnini kaleme alanların içinde İngiltere, Kanada ve Fransa değil, üzülerek söylüyorum, Türkiye olurdu. Bugün Türkiye onu yönetenlere rağmen önemlidir. Önemi her şeye rağmen bizi bir arada tutan Cumhuriyettedir. Zalime öfke duyan, zulme itiraz eden ortak vicdan ve milli bilinçtendir. Geçen hafta Türkiye'de yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'nin önce kendi çıkarına, sonra da insanlık vicdanına uygun davranabilmesi bizi ancak mutlu eder. Ancak yine kendi elleriyle, kendi medyalarıyla faş ettikleri gerçekler 23 yıllık skandallar zincirinin devam ettiğini göstermektedir. Trump ve Putin'i beklerken Zelenski ile yetinmek zorunda kaldılar. Çünkü her meseleye bir siyasal iletişim konusu gözüyle bakıyorlar. Bu anlamda bir iletişim kampanyası kitleleri etkilerse şayet zafer oluyor, etkilemezse rafa kaldırıp unutturuyorlar. Asıl sorun budur. Bizim de itirazımız bunadır. Hangi ülkenin iktidarı dış politikayı böylesine iç politikaya tahvil etmiştir? Hangi hariciye geleneği her diplomatik hadiseyi bir sosyal medya kampanyasına meze yapabilir? Bu nasıl bir rejimdir? Ayrıca bir uyarı olarak belirtmek isterim ki Türkiye'ye demokrasi Batı'dan alınmış bir icazetle gelmeyecektir. Türkiye'ye hukuk, adalet ve insanlık onuru Batı'dan ithal edilerek getirilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye Batı'ya rağmen yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Batı'ya rağmen, onların emperyal emellerine rağmen bir cumhuriyettir. Ve cumhuriyet kalmak için vereceği mücadeleyi de başkaları değil, bizatihi Türk milletinin kendisi verecektir. Demokrasiyi, hukuku, adaleti, refahı, kalkınmışlığı Batı istiyor diye değil, hak ettiğimiz için, layık olduğumuz için talep ediyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek için başlattığımız mücadeleyi zafere ulaşıncaya kadar sürdüreceğimizi söylüyoruz. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Suriye'de ne kazandığını bilmeden, ne uğruna savaştığını hatırlamadan, neden bedel ödediğini dahi sorgulamadan bir krizden diğerine sürüklenmektedir. Size geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. Yakında Trump, Netanyahu ve Erdoğan'ın birlikte fotoğrafını da göreceğiz demiştim. Bunun ilk adımını Jolani Takma isimli Suriye Devlet Başkanı'nın İsrail ile oturduğu anlaşma masasından anlıyoruz. Bekleyin ve görün diyorum. Gazze'nin külleri üzerine, Gazze'lilerin kanları üzerinde uzlaşmaktadırlar. Bu yüzdendir ki iktidar Suriye'deki PKK yapılanmasına sessiz kalıyor. Bunu da içeride bir barış süreci diye pazarlıyor. Aziz milletim, yine geçtiğimiz haftalarda size bu kürsüden yanı başımızda Mora Yarımadası'nda Türkiye'siz tatbikattan bahsetmiştim. Erdoğan'ın dostum dediği kim varsa orada askeri unsurlarıyla boy göstermişti. Bugün yine benzeri bir gelişme yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Afrika Komutanlığı öncülüğünde
Dede Ağaç merkezli gerçekleştirilecek, Türkçe karşılığı acil yanıt 2025 olan bir askeri tatbikat yapılacaktır. 12.000'den fazla askerin katılacağı bu tatbikatta Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Hırvatistan hepsi oradadır. Ama biz yokuz, Türkiye yoktur. Dünya lideri yok. Belki de kendisinin haberi yok. Çünkü AKP Türkiye'yi kendi iç sorunlarına öyle bir gömmüştür ki Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakılmamızla dahi ilgilenmemektedir. Kıbrıs rezaletleri ise bunun yalnızca görülen kısmıdır. İşte bu nedenle diyoruz ki İYİ Parti bu ülkenin dış politikasını Türk milletinin onurunu koruyarak, stratejik öngörüyle hareket ederek, tarih şuuruyla davranarak, dostlukları ilkelerle, ittifakları ise gerçeklerle kurarak yürütecektir. Ve bunu batıdan emir alarak değil, körfeze tefeci faiziyle el avuç açarak değil, Türk milletinden güç, ilham ve şevk alarak gerçekleştirecektir. Bunu geçmişini geleceğe bağlayarak yapacaktır. Sırtını yalnızca Cumhuriyet ülküsüne dayayarak yapacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli konuklar, devletteki çürümenin, yozlaşmanın, kurumlardaki dağınıklığın en önemli örneklerinden biri 18 Mayıs günü Tunceli'de yaşanmıştır. Terör örgütü tarafından öldüğü açıklanan 2 terör elebaşısı için düzenlenmek istenen etkinliğe Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu izin vermemiştir. Kendisinin bu haklı kararının ardından Ankara'dan gelen baskılarla devletin valisi refüze edilmiş, teröristlerin anılmasına imkan tanınmıştır. İhanet süreci zarar görmesin diye, yeni ortakları dem, incinmesin diye devletin valisinin kararının değil, terör örgütünün talebinin maalesef arkasında durulmuştur. İçişleri Bakanı bu konuda derhal açıklama yapmalıdır. 19 Mayıs törenlerinde yaşadığı duygular nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Sayın Valinin nasıl bir baskıya muhatap kılındığı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Devleti ayağa düşüren ve teröristi kutsayan bu anlayışın sorumlularından da mutlak surette hesap sorulmalıdır. Merkeze alınma talebini bakanlığa ileten Sayın Valimizi de devlete bağlılığı ve dirayetli duruşundan ötürü tebrik ediyor. Bu meselenin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bu milletin böyle devlet insanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi artık merkez valisi değil, kalbimizin ta merkezinde yerini alacaktır. Estağfurullah. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, vakit sadece kürsülere değil, her bir kardeşimizin yüreğindeki makamlara çıkmak vaktidir. Artık her gün 19 Mayıs'tır. Bize artık her yer Samsun'dur. Vatandan başka bir kaygıya, asil kanımızdan gayrı bir kudrete ihtiyacımız yoktur. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 1919'da parola ya istiklal ya ölümdü.
Bugün ise biz yaşamak diyoruz. Layık olduğumuz gibi yaşamak istiyoruz. Güven ve huzur içinde yaşamak, hür ve bağımsız kalmak istiyoruz. Seçenekler bellidir. Ya sarayın esaretinde sürünmek ya da Türk istiklali içinde yaşamak. Ya tek adamın sultasına tabiyet ya da cumhuriyet içinde hürriyet. Arkamızdaki tarih, yanımızdaki millet, önümüzdeki gençliktir. Gelin birlikte yürüyelim. Seçime değil, yeni bir başlangıca doğru yürüyelim. Yalnızca iktidara değil, yeniden doğacak cumhuriyete yürüyelim. Bu bir haysiyet çağrısıdır. Bu büyük uyanışa çağrımdır. Samsun'a çıkılan o gün sadece düşmana karşı değil, hem yılgınlığa hem de ihanete karşı ayağa kalkışın günüdür. 19 Mayıs bir uyanışın günüdür. 19 Mayıs soylu bir başkaldırıdır. Bu düzene ve saray sultasına baş kaldırıyorum. Bir milletin küllerinden doğduğu, ya istiklal ya izmihlal dediği gündür. Hiçbir zaman teslim olmayacağını, iradesini hiçbir zaman teslim etmeyeceğini ilan ettiği gündür. Sorulacak soru bellidir. Ruhunu şeytanlara satanlardan mı olacağız? Yoksa tarihi ve talihi değiştirme kararıyla yola çıkanlardan mı? Bu gözlerin cevabı bellidir. Bu ellerin cevabı bellidir. Bu sesin cevabı bellidir. Gazamız mübarek olsun. Bugün de aynı karardayız. Fıtrat değişir sanma. Biz hep başaranlarız. Biz hep istibdadı parçalayanlar, esaret zincirini kıranlarız. Bu inançla bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun yol ve mücadele arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve haykırıyorum. Yaşasın gençlik, yaşasın hürriyet, yaşasın cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.